ben. Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi olarak yapmış olduğum bu güzel bluz çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Evet arkadaşlarım, hadi gelin hep birlikte bu güzelliğin nasıl yapıldığına geçelim. Evet arkadaşlar, bluzümü yaparken kullanmış olduğum iplerim şöyle Alize Diva marka ipler. Tığım ise 2 milim oldu. Şöyle göstereyim onu da. Bunun batik olanın numarası 4572, diğeri ise 52 arkadaşlar. Önce batik ipimizle şu küçük orta kısımlarını yapıyoruz. Daha sonra dış kısımlarını yapıyoruz diğer rengimizle ve dış kısmının 3. sırasında ekleme işlemlerini yapıyoruz. Önce şöyle tutalım ve bir halka yapalım arkadaşlarım. Halkanın içerisinden giriş yapıyorum. Şöyle bir tane zincirle sabitliyorum. Şu şekilde. Sonra bunu şu şekilde bakın. Biraz çıkarttım. Bir tane aldım. Üçlü trabzan boyutunda bir yer yapıyorum. Şöyle 2 defa da yapabilirsiniz. Biraz uzatarak. Sonra üzerine 2 doluyorum. Hemen yanına 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2. Sonra araya 3 tane zincir çekiyorum. Sonra tekrar 3 dolayıp bu işlemi 4 defa tekrarlıyorum. 3'er tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Normal bilindik bir model arkadaşlarım normalde. Sadece ekleme yerleri farklı olduğu için çok değişik ve güzel bir görünüme sahip oluyor. Bu şekilde 1 2 3 tane zincir, tekrar 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonra sıkılaştırdım iyice. Şu üçüncüyü yaparken arkadaşlar bakın. Bu bir ip saklama tekniği. Şu ipimle birlikte, fazla bıraktığım ipimle birlikte aradan götürüyorum. Bu ip ince olduğu için çok çabuk çıkıyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şöyle iyice sıkı sıkı onu çektim. Şimdi buraya iki tane zincir çekiyorum. Önce birini çektim, diğer ipimle aradan götürerek ikinciyi de çektim. Sonra üzerine bir alıyorum. Geliyorum şu ilk yaptığım yerin hemen tepe noktasından giriş yaparak buraya sıkı bir şekilde bir ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir görüntü elde ettim. Sonra arkadaşlarım buradan şunu tutuyorum. Şu şekilde içerisinden giriş yapıyorum. Bir tane buraya sık iğne gibi yaptım. Sonra yine üçlü trabzan boyutuna gelecek şekilde şöyle 1 2. Bakın şu boyutta bir yer elde ettim. Üzerine 2 doladım. Hemen buraya 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şu fazla ipi de artık kesebiliriz. Sonra arkadaşlarım araya bir tane zincir çekiyorum. Üzerine 2 doluyorum. Geçiyorum köşeme. Köşeye 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 3. Araya 3 zincir, 1 2 3. Tekrar 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Bir tane zincir, tekrar köşelere 2 tane bu şekilde üçer tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle yaptık. 1 2 3 zincir, tekrar ikinciyi yapıyorum. 1 2 3. Evet, bir zincir araya, sonra diğer köşeye geçiyorum. İki zincir çekiyor, 3 zincir çekiyorum. Tekrar ikinci yerimi yapıyorum. 1 2 3. Evet bakın. Bir zincir, son köşenin yarısını yapmıştım. Şimdi diğer yarısına 3 tane üçlü trabzan yaparak tamamlıyorum. 2 ve 3. Evet.
Şimdi yine 2 zincir çektim. Üzerine bir aldım. Geliyorum. Hemen şu tepe noktasından giriş yapıyorum. Şu şekilde. Ve buraya şu şekilde bir sıkı ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi bir diğer sıraya geçiyorum. Yine şöyle 2 tane yaparsak yeterli oluyor. Tekrar üzerine alıp 2 tane buraya üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar üzerine 2 doladım. Geliyorum, bakın şu iki köşenin arasındaki boşluktan giriş yapıyorum. Buraları bilen arkadaşlarım geçebilir. Bilmeyen arkadaşlarım, yeni başlayan arkadaşlarım için bu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle bir zincir, tekrar 2 doladım ve köşemi aynı şekilde yaparak devam ediyorum. Bunların sayılarını, sıralarını azaltabilirsiniz ya da biraz daha da büyütebilirsiniz. Aralarından giriş yaparak şöyle bir üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir zincir çektik, devam ediyoruz. Köşeye geçtik. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Tekrar 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ortaya giriş yaptık. 1, 2 ve 3. Bir zincir, tekrar diğer köşeyi tamamlıyoruz. Bir zincir daha ve burayı tamamlıyoruz. Bir zincir çekip köşemin diğer yarısını yapıyorum. Bir iki zincir çektim, üzerine bir aldım. Hemen şuradan üstünden giriş yapıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Yine aynı şekilde şöyle 1, 2, 3, üzerine 2 dolayıp yine 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Buraya bir zincir çektik araya. Bu defa bakın şu iki aradan giriş yaparak buraya devam ediyoruz. Şöyle. Şimdi bir zincir çekip tekrar bu araya geçiş yapıyoruz ve oraya yine 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlarım, bu şekilde. Bakın her bir sırada birer tane artıyor ve burada motifimizin boyutu 3 tane olacak. Bakın şöyle 1, 2, 3. Yani bir sıra daha yapıyoruz buna ve 3'e tamamlıyoruz. Normal büyüklüğü bu şekilde. Şimdi şurada fazla ipimiz var bakın. Onu da hemen şöyle giriş yapıyorum ve buraya şöyle sabitliyorum önce. Dediğim gibi bu ipi saklaması ve model de delikli olduğu için biraz daha zor oluyor. O yüzden gösterme ihtiyacı duydum arkadaşlar. Şimdi bunu tamamladıktan sonra diğer rengime geçiyorum. Herhangi bir köşeden giriş yaptım. Köşe fark etmiyor. Şöyle aldım ipimi, biraz fazla bırakaraktan, bakın şöyle biraz fazla bırakıyorum ve onu tutuyorum. Şöyle 1, 2, 3 tane normal zincirimi çektim. Burayı az önceki yaptığımız gibi de çıkabiliriz ama bu ipi dediğim gibi saklaması zor olduğundan böyle bir yöntem geliştirdim arkadaşlar. Sonra 1, 2, 3 tane zincir daha çekiyorum. Üzerine 1 aldım. Bakın
Şuradan şöyle geri dönüyorum. Bakın bunun arkasından geri dönüyorum. Şuradan alıyorum, önüne geçiriyorum yani. Ama arkadan yapıyorum bu işlemi. Şöyle 1 2 ikili trabzanımı yapıyorum. Görüntümüz bu oluyor arkadaşlar. Sonra araya 3 tane şöyle şu şekilde oluyor görüntü. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine 1 aldım. Aradaki boşluğa giriş yapıyorum şuraya. Sonra buraya normal bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın önden görün. Şöyle üzerine 1 aldım. Bunun arkasından giriş yapıyorum şöyle. Önüne geçiriyorum yani ipi. Şu aradan çıkartıyorum şu şekilde ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu fazla ipi de kesebiliriz. Bakın hemen çıkıyor buradan. Şimdi tekrar 3 tane zincir. 1, 2, 3. 1 aldım üzerine. Diğer boşluğa geçiyorum. Buraya. Buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Aralarda hep 3'er zincir çekiyoruz. Üzerine 1 aldık. Geri döndük. Bakın. Şu şekilde. Şöyle. Ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik. Tekrar bir yana aynı işlemi uyguluyoruz. 1, 2, 3 şöyle aldık ve çıkartıp ilmeği bağlıyoruz. 1, 2, 3 zincir diğer araya. Şimdi köşeye geldim. Köşeden yine aynı şekilde girişimi yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine 1 aldım. Buradan yine arkasından aldım ve birinciyi yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Üzerine 1 alıyorum. Geliyorum buraya yine. Bakın şu şekilde. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine 1 aldım. Aynı köşenin içerisine arkadaşlarım. Köşe olduğu için böyle buraya 2 tane bu modeli uyguluyoruz. Şöyle aldık ve tamamladık. Bakın köşe bu şekilde oluyor. 2 tane. 1, 2, 3 zincir. Araya geçiyoruz. Yine normal az önce yaptığımız gibi üçer tane zincirle buraları tamamlıyoruz. Köşeye geldik. Yine köşeye 2 tane bu işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Evet bakın bu sırayı bu şekilde tamamladım. Geldim. İlk köşemiz arkadaşlarım burası. Buraya 1, 2 tane zincir çektim. Üzerine 1 aldım. Hemen bu ilk yerin üzerinden giriş yapıyorum şu şekilde. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum sıkı bir şekilde. Evet bakın şöyle gözüküyor arkadaşlar. Sonra buradan yine şöyle bakın. 1, 2 yükseldim. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine 1 alıyorum. Geliyorum arkasından giriş yapıyorum şu şekilde. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı modeli yapmış oldum. Sonra 3 tane zincir. 1, 2, 3. 1 aldım üzerine. Yandaki yerin bakın. Şunun hemen içerisinden giriş yapıyorum. Ve buraya ikili trabzanımı yaptım. Sonra 3 tane zincir arkadan şu şekilde giriş yapıp tekrar ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın şu görüntüyü elde ettik arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir üzerine 1 aldık. Hemen diğerine geçiyoruz. İçinden bakın giriş yaptım. 1, 2, 3 zincir tekrar aynı şekilde buradan alıp burayı da bu şekilde tamamlıyoruz. 1, 2, 3 zincir 1 aldık üzerine buraya geçtik.
Şimdi köşeye geldim bakın. 1, 2, 3 zincir. Önce köşemin buradaki yerini normal bir şekilde tamamlıyorum. 1, 2, 3. Şöyle aldım ve buradan bir tane de buraya yapmış oldum. Şimdi tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Bu boşluğa bir tane yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Tekrar devam ediyoruz. Bu şekilde. Sonra yine 3 zincir. 1, 2, 3. Ve buradan giriş yapıp buraya bir tane yaptık. 3 zinciri çektik. İkinciyi de yapıyoruz ve tamamlıyoruz. Sonra normal bir şekilde devam ediyoruz. Kenarları aynı içlerinden alıp bu işlemi uyguluyoruz ve modelimizi yapıyoruz. Şöyle 1, 2, 3 devam edelim. Köşeyi de aynı şekilde tamamlıyoruz bu sırada. Evet, şöyle bir görüntü arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın yine köşeye geldim. Köşede 1, 2, 3 zincir. Aynı şekilde şöyle arkadan alıp devam ediyoruz. Üç zincir çektik. Tam buraya ortadaki 3 zincirimizin içerisinden giriş yaparak bir tane buraya modelimizden yapıyoruz şöyle. 1, 2, 3 zincir. Aynı şekilde devam ediyoruz. Diğer kenarları da bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle oluyor arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, bakın son kenardaki köşedeki şu yerimin üzerine de bir tane yaptım. Şimdi ortadaki burasıydı zaten. Buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geliyorum, hemen şu tepesinden yine girişimi yapıyorum şu şekilde ve bağlıyorum. Böylelikle ikinci sırayı da tamamlamış olduk. Ben 3 sıra yaptım arkadaşlarım. Dilerseniz bunun sayısını daha fazlaya da çıkartabilirsiniz. Sonra şöyle kaydırarak geliyorum. Şöyle bir tane şeyle sabitledim. Bir tane daha kaydırdım. Ve buraya arkadaşlarım aynısından 2 tane yapacağız. Yani ilk başladığımız yerdeki gibi. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle yine bir tane yerimizi önce yaptık. Sonra 1, 2, 3. Üzerine bir aldım. Hemen bunun şöyle arkasından giriş yapıp bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde yine 3 zincir, 2, 3 devam ediyorum. 1, 2, 3 aynı şekilde köşeye kadar devam edelim. Köşeye geldiğimizde tam olarak nasıl artış yapılacağını gösterip artık burası aynı zamanda bizim ekleme sıramızda olmuş oluyor arkadaşlarım. Son sıramız olduğu için. Dilerseniz bunu 4'e, 5'e, 6'ya çıkartabilirsiniz bu aradaki yer sayısını. Şimdi tam bakın ortada yaptığımız zincirimizin üzerine yaptığımız yerimiz. Buradan yine girişimizi yapıyoruz. 1, 2, 3 bir tane şu şekilde yaptık. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 aynı yerin içerisinde bir tane daha aynı şekilde modelimizi yapıyoruz arkadaşlarım. Şöyle bir sırada ilk başlangıç sıramızda gördüğünüz işlemi aynı şekilde 3. sırada da yapmış oluyoruz. İkinci sırada bu şekilde. Eğer devam edecekseniz burası yani 4. sıra ikinci sıranın aynısı şeklinde olacak arkadaşlarım. Ortaya bir tane yapıp kenarlarındaki yerlere 2 tane yaparak devam edeceğiz. Şöyle. Bakın 2 tane yaptık, bir tane yaptık, 2 tane yapıyoruz. Bu bizim ekleme sıramızda aynı zamanda. Evet, 3. sıramız da bu şekilde devam ediyor arkadaşlarım. Hemen diğer köşeye kadar aynı işlemi tekrarlayalım ve diğer kenarda ben size nasıl ekleme yapılacağını göstermek istiyorum. Şöyle hemen geçelim oraya. Evet, şimdi diğer köşeye geldim. Hemen yine
Bu işlemi yapıyorum. 2 3 zincir. Ortada çektiğimiz, ikisini ayıran 3 zinciri 2 tane olarak çekeceğiz şimdi. Bakın köşesi arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 3 zincir çekip diğerine geçiyordum. Şimdi motiflerimi birleştirmeyi gösteriyorum. Şurada arkadaşlarım aynı bakın ortadan gelen şu orta kısmı, bakın zincir olan yerimiz. Buraya da 2 zincirimizi çektik. Hemen buradan giriş yapıyoruz. Şu şekilde şöyle kaydırarak bağlıyoruz. 1 2 zincir çektik. Üzerine bir aldık. Buraya 2 tane yapacağımız için diğerinin birincisini yapıyoruz önce. Şimdi 2 zincir çekiyorum, tekrar geliyorum. Birleştirme yaptığım motifim burası. Bakın şuradan girişimi yapıyorum. Şöyle kaydırarak bağlıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. Aynı şekilde bakın bu bizim ikili trabzanımız. Arkasından şöyle giriş yapıyoruz. Ve burayı şu şekilde alıp ekleyerek devam ediyoruz. Şimdi 3 tane zincirimizi normal bir şekilde çekiyoruz. Sonra üzerine bir aldık, yana geçiyoruz. Bakın yandaki yerimiz. Girişimizi yaptık. Birinci ikili trabzanımızı bu şekilde yaptık. Sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz birleştirme yapacağımız. Hemen bunun yanındaki şuradan girişimizi yapıyoruz. Kaydırarak bağlıyoruz. 1 2 zincir çektik. Üzerine bir aldık. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Üzerine bir aldıktan sonra bu yaptığımız ikili trabzanımız, arkasından giriş yaptık ve buraya bu şekilde ekliyoruz. Tekrar 3 zincir, 2 3 devam edelim. 2 zincir çektim. Üçüncüsüne bağlıyorum. 2 zincir çekip üzerine bir alıp gelip hemen şu arkadan giriş yapıp buraya bağlıyoruz. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Evet, sona kadar, yani diğer köşeye kadar bu şekilde devam ediyoruz. Köşenin kenarındaki birinci yerimiz, 1 2 zincirimizi çektik. Bakın diğerinin de aynı şekilde şurası. Hemen buradan girişimizi yaptık. 1 2 çektik. Geliyoruz buraya. Burayı ekliyoruz. Sonra arada 2 zincir çekiyoruz. Buna geçtik. Bakın aradaki ortadaki 3 zincirli yerimiz. Oradan şu şekilde giriş yapıyoruz. 1 2 zincir çekip üzerine bir alıp köşe olduğu için aynı yerin içerisine bir tane daha bunu yapıyoruz ve eğer burada devam edecek olsaydık yine aynı şekilde ekleyerek devam edecektik arkadaşlarım. Şöyle üçledim zinciri ve normal modelimin akışına göre yaparak devam ediyorum. Eklemesi de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle aldım. Evet, bakın. Şöyle ekleme işlemini tamamlamış olduk. Şimdi nereye, nasıl bunları kullanacağız? Onun sizlere göstermek istiyorum. Buraya geçmeden önce şöyle son yeri de bir daha göstermek istedim. Şöyle geldim. Hemen buradan alıyorum ve 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın hemen yine tepesinden girişimizi yapıyoruz. Kaydırarak bağlıyoruz. Bir zincir çekip artık kesiyoruz. Böylelikle tamamen tamamlamış oluyoruz motifimizi arkadaşlarım. Bakın görüntümüz bu şekilde oluyor. Daha sonra buhar ütüsüyle bu araları düzelteceğiz. Ve şimdi hemen nasıl eklediğimize geçelim. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın şöyle göstereyim. Bunlar az önce yaptığımız motiflerimiz. Buraya ilk sırada bakın şöyle düşünün.
Şöyle gibi. 3 tane ben önüne koydum. Tabii bunu daha büyükse ya da daha küçükse ona göre kendinizin ayarlaması gerekiyor. Ben burayı 3 motif üzerine kurdum. Yanlarda da birer tane motifimiz var. Bunu aynı şekilde arkası da aynı. Bakın arkadaşlar. Önlü arkalı aynı şekilde böyle 3 tane motif yapıyoruz. Ve şöyle 1, 2, 3 sıra normalde boyumuz. Bir de omuz boyun oyuntusu oluşturmak için şöyle omuzdan yaparak devam ettim. Ve koltuk altı arkadaşlarım. Burada gördüğünüz gibi yarım motif kullanacağız. Yarım motiflerimizi. Şuraya gelen şu motifimizin yarısını buraya ekleyeceğiz. Yarısını buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Şurada görelim. Şu yaptığımız motifimiz, bakın. Şunu anlatmak istiyorum. Şöyle düşünün bakın. Şuraya bunu ekleyeceğiz. Şu şekilde. Yani bunun yarısı buraya kadar geleceğiz. Yarısı bu tarafa eklenecek. Buraya kadar ekleyeceğiz. Daha sonra arkadaki diğer motife şöyle göstereyim. Şuna etrafını çevrilmiş olarak düşünün. Şu şekilde ekleyeceğiz. Bu böyle. Uzunluğu da buradan bir tane yeterli benim için. Daha uzun yapmak isterseniz şöyle yaptığınız motifi şöyle ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde boyunu da daha uzun yapmak isterseniz uzatabilirsiniz dilediğiniz kadar. Enleri bu kadar geniş istemezseniz şayet bu yarım motifleri yapmayıp direkt şöyle üçlü olarak da yapabilirsiniz. Buradan da büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz aynı zamanda. Bir de bu kenardaki yapmış olduğumuz işlem ile de büyük ya da küçük yapabilirsiniz. Ortasına göre de ortasını daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu konularda tercih tamamen size ait olacak. Şimdi bu koltuk altını anlattım. Bir de bu üstten gidenleri anlatmak istiyorum. O da şöyle, bakın şu yaptığımız motifimiz şu şekilde ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şuradaki çıkıntılar sizi moralinizi bozmasın. O ütü yaptıktan sonra düzelecek. Şöyle bakın koydum. Bunu da buraya koyuyorum. Tabii iki karşılıklı şöyle iki tane ve tamamlıyorum. Şöyle bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi kaç tane motif kullandık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Toplam 36 motiften oluşacak bluzumuz. Daha sonra bir de uçlarına ve kollarına aynı işlemi burada yaptığımız gibi böyle 2 sıra 3 sıra, bu tamamen tercih, yine tercih meselesi. Ona göre uzatacağız. Şöyle biraz daha düzgün ve güzel görünmesi için arkadaşlar. Evet, şimdi bu motifleri anlattığım gibi ekleyerek bu kolu da diğeri gibi tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın kenarlarını da bu şekilde çevirdim. 2 sıra şeklinde yaptım arkadaşlarım. Zaten altta 3 sıra vardı şöyle. Şimdi 2 sırada üzerinden aynı modeli uyguladım ve bu şekilde geldi görüntümüz. Bakın şöyle. Alt kısımlarına da aynı şekilde şu şekilde bir görünüme sahip oldu. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en değişik örgü, teknik, model tasarımlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.